Her nedense Atatürkçülük deyince biraz daha liberal bir çizgide algılamalarımız olurken Kemalizm deyince biraz daha sert ve baskıcı, hatta belki de kimileri için faşizme yakın bir çizgiyi beynimizde canlandırıyoruz. Aslında burada faşizm üzerine de biraz konuşmak gerek. Çünkü birinin faşist olması için İtalyan olması gerekiyor. Ancak bu kelime o kadar yaygın ve yanlış bir kullanımdı ki birine zorba demek istediğimizde faşist diyoruz. Tıpkı Atatürk diktatör müydü paylaşımımda bahsettiğim diktatör kavramının tarih içindeki geldiği anlam algısı gibi bu da farklılık göstermiş durumda ve asıl anlamından farklı kullanılmakta. Kemalizm ve Atatürkçülükte anlam algısı olarak farklılıklar göstermek. Roosevelt'in şu sözü beynime kazınmıştır. Büyük beyinler fikirleri tartışır. Orta halliler olayları, küçük beyinliler ise insanları. O yüzden kavramları öncelikle yerli yerine oturtursak tartışma azalır. Şöyle düşünün ki Türkiye tarihinin belki de en çok tartışılan kelimesi laikliktir. Şu anda sokağa çıksak ve laiklik nedir diye bir soru sorsak birbirinden oldukça farklı cevaplar alabiliriz. Kimisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması der. Kimisi din ve vicdan özgürlüğü der. Hatta kimisi de vardır ki rakı içmek ile laikliği özdeşleştirir. Laiklik kelimesi insanların beyninde o kadar farklı anlamlar içerir ki aslında tartışmalar da buradan çıkar. Her nedense İslam'a inanan fakat kendini dindar ya da muhafazakar olarak da tanımlamayan insanlar kendisini laik ya da buna benzer şeyler derken hem İslam'a inanan hem de dini vecibelerini yerine getiren insanlar kendisini muhafazakar derler. Aslında birçok türetme yapılabilir. Bir de muhafazakar demokrat adında bir tanımlama da vardır ki bu temel olarak bana göre üçgen bir daire çizdim kadar imkansız gelen bir şeydir. Kısacası kelimeleri ve özellikle kavramları politikacılar ve gündem yönlendiriciler bir noktadan bir noktaya sürüklerler. Kelimeleri üst üste geçirilen bu evrimler elbette ki toplumlarda bölünmeye ve ayrışmaya yol açmaktadır. Bir örnek daha vermek gerekirse ben birine ahlaksız dediğimde kendi ahlak anlayışıma uymuyorsun demekteyim. Ancak bunu dediğim kişi ise kendi ahlak anlayışıma uymayan şey yaptığımı söylüyor olarak algılamakta ve buradan aramızda bir tartışma çıkmaktadır. Halbuki önce bu kişiyle ahlak kavramı üzerine konuşsak ve ahlakın bizim için ne anlama geldiğini belirlesek aslında tartışma çıkmayacak. Konunun özüne dönecek olursak Kemalizm ve Atatürkçülük arasında temel olarak hiçbir fark yoktur. Benim için hem Atatürkçülük hem de Kemalizm Atatürk'ün şu sözünde saklıdır. Eğer benim sözlerim bilim ile çelişirse bilimi tercih edin. Çünkü zaten bilim geleneği olmayan bir topluma bırakılabilecek en büyük miras da budur. Ancak bu geleneğe sahip olmadığımız için kendini Atatürkçü olarak tanımlayan birine Kemalist dediğimizde hayır ben Kemalist değilim Atatürkçüyüm diyebilir. Ne yazık ki kavramlarla aramız iyi olmadığı için bu hataya her alanda düşmekteyiz. Ben Müslümanım ama şeriatçı değilim cümlesi de buna bir örnektir. Bir insan eğer Müslümansa otomatik olarak şeriatçı olmak zorundadır. Ancak beynimiz o kadar İslam adı altında bomba patlatan insanların şeriatçı olduğu bilgisiyle sakallı ve cübbeli şeriatçı biriyle ya da herkesin çarşaf giymesiyle bağdaşamaz ki bunu asla söyleyemeyiz. Halbuki kelime anlamına bakıldığında kendisini Müslüman olarak tanımlamasına şeriat kelimesinden ulaşmaktayız. Şeriat kelime anlamı olarak Kur'an'ın ayetlerine, Hz. Muhammed'in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış olan yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici ve tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütünü demektir. Burada verdiğim birçok örnekte olduğu gibi Kemalizm ve Atatürkçülük kavramları birbirinden çok ayrı anlamlar ve algılar ifade ediyormuş gibi gözükse de aslında tam olarak aynı şeydir. Atatürkçülük ve Kemalizm kavramının içinde 6 ok vardır. Ancak bu 6 okun içinde devletçilik ilkesi şu anki ekonomik anlayışımıza uygun değildir. Atatürk o zamanın toplumsal ve ekonomik sorunlarına çözümler üretmiştir. Ancak bu çözümler o zamana ait ve geliştirilmesi gereken çözümlerdir. Çünkü yeni yıllarla birlikte de yeni sorunlar süregelmiştir. Bu sebeple eğer Atatürkçülük kavramının karşılığında biz devletçilik ilkesini tıpkı o gün olduğu gibi uygularsak Atatürkçü olmaktan çok uzak bir şekilde tam tersi Atatürkçülüğü çiğnemiş oluruz. Çünkü bilimle ya da çağın gerekleriyle ters düşen bir uygulama içine girmiş oluyoruz. Yakup Kadri Atatürk'e Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı şunu söylemiştir. Efendim demiştir, bu partinin bir doktrini yok. Atatürk'ün cevabı ise doktrin hareketi dondurur. Bizim amacımız sürekli yenilik demek olmuştur. Bu sebepledir ki Atatürkçülük ya da eş anlamlısı olarak dile getirebileceğimiz Kemalizm kavramı sürekli yenilik, bilimsellik ve akılcı çözümler üzerine kuruldur. Daha Kemalist ve Atatürkçü bir gelecek ümidiyle.